Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu öndeki yastığı yapacağız. En sonki videomda arkadaki beyazı paylaşmıştım. Bugün de sizlere bunu paylaşacağım. Arkadaki tek parça, öndekini iki parça yaptım. Kenar detayları farklı. Onda püskül eklemiştim. Bunda kenar oyası yaptım. Bu şekilde ben bambu ip kullandım. Bunu Hobby Lobby mağazasından aldım. Amerika'da yaşayanlar Hobby Lobby mağazasından alabilirler. Türkiye'de buna benzer ipleri ben hepsi burada hesabıma ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Yastığım 50'ye 50 santim, bu ölçüde bir yastığa yaklaşık 2 ip kullandım. Bir ipimde 235 metre ip var. Yani toplamda 470 metre ip kullandım bu yastık için. Bu iki rengin kombinasyonu çok güzel oldu. Bu renk benim bu sene favori renklerimden bir tanesi. Diğeri biliyorsunuz turuncu ve yeşil. Bu dört rengi çok seviyorum, çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu renkte yapmak zorunda değilsiniz. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Ben dekorasyonuma uyan renkleri seçiyorum. Siz de evinize uyan renkleri seçebilirsiniz. Bu yastık hem yatak odalarında hem de oturma odalarında, balkon dekorasyonlarında her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bambu iple yapmak zorunda da değilsiniz. Farklı koton iplerle, elinizde olan başka iplerle de deneyebilirsiniz. Bunu yaparken 4 milimetre tığ kullandım. Bu koltuk şalı yapılışında daha önce paylaşmıştım. Eski videolara bakarak bu battaniyenin yapılışını da bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Yastığımız yıkanabilir. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. Sizlerden ricam sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçmeden önce bir like atıp ondan sonra yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Başlangıç kısmını beyaz ip ile göstereceğim. Ondan sonra birleşim aşamasını göstereceğim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde bambu ip kullandım. %50 koton, %50 bambu. İçeriği bu şekilde. İpimde bir yumakta 113 gram 235 metre ip varmış. Püsküllerin bu şekilde daha büyük ve hoş durması için makarna ip kullandım püsküllerini yaparken. İsterseniz yastık kısmını yaparken kullandığınız ipi de kullanabilirsiniz. Bu makarna ipin benzer iplerini şu anda isimlerini hatırlamıyorum ama hepsi burada hesabıma ekledim. Bu bambu ip, yanlış hatırlamıyorsam Himalaya olması lazım. O ipi, buna biraz yakın o ipi kullanabilirsiniz. Benzer ipleri hepsi burada hesabıma ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıda linkini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu ipleri ben Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Amerika'da yaşayan arkadaşlar Hobby Lobby mağazasından alabilir. Ayrıca Amazon hesabıma ekledim. Amazon hesabından da alabilirsiniz. Şimdi modele sihirli halkayı yaparak başlıyorum. İpimi alıyorum. Bu iki parmağın arasından geçiriyorum. Buna da doluyorum. Bu ipin rahat gelişini sağlamak için, yoksa direkt böyle parmağınıza sarıp da yapabilirsiniz. Ben kendi ip geçişimi bu şekilde ayarlıyorum. İkisinin ortasına bu işaret parmağımdan da dolayarak bu şekilde ipin gelişini rahatlıkla kendim ayarlayabiliyorum. Sihirli halka yaparken ipin kısa tarafını orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıcı tutuyorum. Bu doladığım ipin arkasından tığımı geçiriyorum. Bu ipimi alıyorum. Bir tur çevirerek bir zincir yapıyorum. Bu şekilde ben kendi sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor. Şimdi yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Şu anda bir trabzan oldu. Sihirli halka içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 arada 3 zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı boşluk içerisinde bu üçlü trabzanlardan 2 sefer daha yapacağım. Toplamda 4 üçlü trabzan olacak. Arada 3 zincir, tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum.
Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi sihirli halkamı iyice sıkıştırıyorum. Normalde diğer modelleri yaparken ben 3 zincir çekip burada sıramı birleştiriyordum. 5 zincir çekip yeni sıraya başlıyordum. Bu şekilde 5 zincir çekiyordum. Buraya gelerek normal köşe yapma işlemini yapıyordum. Bu şekilde yapınca yastıkta bir çizgi oluyordu. Onu önlemek için şimdi köşeden başlayacağız. Dediğim çizgi şu. Bakın başlangıç kısmı hep burada. Böyle bir çizgi oluşuyordu. Bu çizgiyi önlemek için artık hep köşelerden başlıyorum. O zaman bir çizgi olmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın bunun 4 bölümünde de hiç çizgi yok. Bu çizgiyi önlemek için artık köşelerden başlayıp köşelerden bitireceğiz. O yüzden bu şekilde bitirmiyoruz sıramızı. Şimdi hem benim bu sırayı bitirmem lazım hem de sıra ortasından başlamam gerekiyor. Bir zincir yapıyorum, tığıma doluyorum. Bu yaptığım 3 zincirin sonuncu zincirin tepesine batarak çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapınca hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de tam ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yeni sırayı yaparken bu şekilde hep köşe yapacağız. Köşelerde ikişer tane böyle üçlü trabzan yapacağız. Şimdi bunun ben yeni sırada tekrar böyle ortada bitmesi için köşenin tek tarafını yapacağım şu anda. 3 zincir, aynı buradaki gibi benim ilk trabzanım. Aynı boşluk içerisinde bakın bu çakma trabzan yaptığım yere denk geliyor. 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İlk yaptığım zincirle toplamda 3 oldu. 2 zincir, tığıma doluyorum. Direkt köşeye geliyorum. Çünkü arada başka batacak boşluk yok. Köşeye geliyorum. Bu ipimi de arkada doluyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Köşeler hep bu şekilde olacak. Şu anda bu başladığımız yerde yarım köşe yaptık. Burada normal köşe. 2 zincir. Tekrar bu köşeye gelerek 3 trabzan yapıyorum. Aynı burada yaptığım köşe işlemini burada yapıyorum. 3 trabzan. Arada 3 zincir. Boşlukta tekrar 3 trabzan. Hep aynı sırayı tekrar edeceğiz. Bundan sonrası artık çok kolay. Tekrar köşeye geliyorum. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Buralarda yaptığımız gibi arada 2 zincir. Şimdi son köşeye geliyorum. Diğer tarafını yapıyoruz. Burada 1 yapmıştık. Şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Bu boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi hem birleştireceğiz hem ortadan başlayacağız. Bir zincir, tığıma doluyorum. Üçüncü zincire batarak ipimi alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum. Hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. 3 zincir, boşlukta 3 trabzan. İlk zincirle birlikte 3 trabzan. 1 2 3. 2 zincir, bakın boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. Buralarda normal 3 trabzan yapacağız. Sadece köşelerde köşe işlemi.
2 ve 3. Arada 2 zincir, köşeye geliyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir, tekrar tığımı doluyorum boşlukta. 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip buradaki işlemi yapıyoruz. 1 2 boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek köşe işlemini yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bir zincir ve bir çakma trabzan yaparak birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 2 trabzan daha yapıyorum aynı boşlukta. 1 2 ve ilk zincirle birlikte toplamda 3 trabzan oluyor. 2 zincir boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir yapıyorum. Köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve bunu tekrar anlatmama gerek yok çünkü hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Bundan sonraki sıralarda hep bu sırayı tekrar edeceğiz. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım, sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi ben yastığın ölçüsüne gelecek kadar yaptım. Şöyle düzeltince tam şekilde hafif boşluk bırakıyorum çünkü birleştirirken de böyle esneyecek, tam denk gelecek. Bunu bu şekilde yaparsak biraz da esneyince yastıkta biraz potluk oluyor. O yüzden şu şekilde, yani bir sıra daha yapılacak kadar bırakıp bu şekilde bir tane parçamızı bitiriyoruz. 2 parça hazırlayıp birleştirme aşamasına geçebiliriz. 2 parça hazırladım. İlk parçayı masanın üzerine koyuyorum. Düzü masama doğru bakıyor, tersi bana doğru. İkinci parçayı da aynı şekilde üzerine koyuyorum. Tersi diğer parçaya bakıyor, yüzü bana doğru bakıyor. Yani ikisinin tersi içinde kalıyor. Bu şekilde ucuca yerleştiriyorum. Tam köşeden birleştirmeye başlıyorum. İki köşeyi birbirine denk getiriyorum. İlk birleştirmeyi burada yapıyorum. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde diğer boşluktan da ipimi alıyorum. Bir sık iğne yaparak başlıyorum. 4 zincir. Boşluğa gelerek ikisini birden, iki parçanın da boşluğuna batarak ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 4 zincir, sıradaki boşluğa gelerek ikisine birden sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz şu anda. 4 zincir boşlukta ikisini birden bir sık iğne. 4 zincir boşlukta ikisine birden sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşeyi yapıyoruz. 4 zincir, köşede bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir, sonra diğer tarafa dönüyorum. Burada ikisini birlikte boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir, sıradaki boşluğa batarak devam ediyorum. Köşede ekstra bir işlem yapmıyoruz. Batıp tekrar döndük. Bir kenarı yaptık. İkinci kenarı, üçüncü kenarda aynı şekilde yapıyoruz. Bu son kenarda yastık için yer bırakacağız. Bu köşeye kadar yapalım. 3 kenarı yaptım. Dördüncü kenarı burada yastık için boşluk bırakacağız.
Dördüncü kenara da böyle 4 zincir, köşeye batıyorum. 4 zincir. Burada 1, 2, 3. boşluğa kadar birlikte yapacağım. Bundan sonra tek tarafı yapacağım. Şimdi birinci boşluğa batıyorum. 4 zincir. İkinci boşluğu da ikisini birlikte yapıyorum. 4 zincir. Üçüncü boşluğu da birlikte yapıyorum. Eğer sizin yastığınız daha küçükse burada 2 tane boşlukta da yapabilirsiniz. Daha genişse bir boşluğa daha birlikte batabilirsiniz. Bu orta mesafeyi siz kendinize göre ayarlayın. Ben bu şekilde, benim için ideal bir boşluk. Siz de ideal boşluğunuzu bırakana kadar birlikte yapıyoruz. Ondan sonra tek taraf olarak devam edeceğiz. Tekli olarak 4 zincir. Sıradaki boşluğa tek olarak batıyorum. Arkadakine batmıyorum. Bir sık iğne. 4 zincir. Sıradaki boşluğa tek olarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Sıradaki boşluğa tek olarak bir sık iğne. 4 zincir. Sıradaki boşluğa tek olarak bir sık iğne. Bu şekilde bu köşeden sonra 1, 2, 3. boşluğa kadar bu şekilde tek olarak yapıyorum. Ondan sonra çift olarak devam edeceğiz. 4 zincir. 3. boşluğa kadar geldim. Şimdi ikisini birlikte yapıyoruz. Buraya kadar tek yaptım. Aynı buradaki mesafeyi burada da bırakıyoruz. İkisini birlikte bir sık iğne. 4 zincir. Sıradaki boşlukta ikisini birlikte bir sık iğne. 4 zincir. Sıradaki boşlukta ikisini birlikte yapıyoruz. Şimdi en son birleştirme işlemi yapacağız burada. Burada hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de tam ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden 2 zincir yapacağım. Tığıma dolacağım. İlk başta yaptığım bu sık iğneye batarak bir trabzan yapacağım. Hem bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Şimdi kenar oyasına başlayabiliriz. Burada sıra bitimi. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Aynı sık iğne içine 4 tane trabzan yapıyorum. Bu ilk yaptığımı saymıyoruz. O birleştirme aşaması için. Şimdi yeni yaptığım trabzanları sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı sık iğne içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki köşe işlemi bitmiş oluyor. Diğer kenara doğru başlıyorum. Burada sadece bu köşelerde bu işlemi yapıyoruz. Zincirin içinde boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra tekrar bu sıradaki sık iğneye bu işlemi yapıyoruz. Normalde bu batma işlemini direkt sık iğnenin üzerine yapıp sonrakine başlayacağız. Sadece köşelerde yaprak kısmını yaptıktan sonra boşluğa batıyoruz. Ondan sonra sık iğnenin üzerine tekrar oya yapmaya başlıyoruz. 4 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Şimdi sıradaki sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Köşeden sonra kenarlarda artık bu zincire batmıyoruz. Sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyoruz.
Köşeyi döndükten sonra artık bu kenarda bunun gibi zincirin içine batmıyoruz. Bundan sonra hep sık iğnelerin üzerine batacağız. Bu köşede gergin durmaması için burada boşluğa batıp böyle yapmıştık. Ama bundan sonra sık iğnelerin üzerine batarak yapacağız. Bu şekilde düzgün durması için. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğun üzerine yaprak yapmaya başlıyorum. Aynı şekilde 4 trabzan yapıyorum. Buradaki gibi. İkinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanı yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı sık iğnenin üzerine 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde köşe gergin durmuyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu köşeye kadar, son sık iğneye kadar aynı işlemi yapıyoruz. Buraya da yaptıktan sonra bu boşluğa batacağız. Diğer köşede yaptığımız gibi sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bu kenarı sıra sonuna kadar yaptım. Son sık iğnenin üzerine oya işlemini de yaptım. 4 trabzan. Normalde sık iğnelerin üzerine batıyorduk. Bu köşede boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımıza dolayıp köşede 4 trabzan yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içinde 4 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sıramızı dönüyoruz diğer tarafa. Aynı burada yaptığımız gibi boşluğun içinde bir sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak trabzanımızı yapıyoruz. 4 trabzan, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tekrar tığımızı doluyoruz. Boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu köşeden sonra yaptığımız oyalarda sıradaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi sadece köşelerde yapıyoruz. Gergin durmaması için bu şekilde rahat duruyor. Tekrar tığımıza dolayıp sıradaki boşluğa trabzan yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içinde 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu kenarı bu birlikte yaptığımız yere kadar bu şekilde kenar oyasına devam edelim. Buradan sonra tek olarak devam edeceğiz. Buraya kadar yapalım. İkisi birlikte olan yere kadar kenar oyasını yaptım, diğer kenarları. Şimdi bundan sonra da normal oyaya devam ediyoruz ama burada tek olarak devam ediyoruz. Sıradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne, sıradaki sık iğnenin üzerine de trabzanları yapmaya başlıyoruz. 4 trabzan, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde tek olarak bu birleşim noktasına kadar normal oyamızı yapmaya devam ediyoruz. Tekli olan parçayı birleşim noktasına kadar normal oyamı yaptım.
Buraya bir sık iğne battıktan sonra ikisi birlikte olan yerde sık iğnenin üzerine normal trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 4 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. Normal sık iğnenin üzerine bir sık iğne, tekrar tığımı doluyorum. Son boşluğa da oyayı yapıyoruz. 4 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 2 3 ve 4. Şu anda birleştirme aşamasını yapıyoruz. Bu ilk sırada başlarken zincir çekip trabzan yapmıştık. Ortada başlamak için o yaptığımız trabzanın tepesine batarak ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum ve bir zincir yaparak ipimizi buradan kesiyoruz. Yastık yapılışı bu şekilde bitti. Burayı isterseniz düğme yapabilirsiniz. İsterseniz bağcık da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde zincir çekerek oraya bağcık yapıyorum. 50 tane zincir çekip bağlama ipi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bir yerden bağlayabilirsiniz, isterseniz iki yerden. Tercihe bağlı düğme de ekleyebilirsiniz. Ben bağlama ipini daha çok sevdiğim için bağlama ipi yapıyorum. Bu şekilde hazırlayıp geliyoruz. Bunu da yastığıma geçirip size bitmiş halini gösteriyorum. Modelin bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel oldu. Rengini ben çok beğendim. Beyaz da kombinasyonu çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.